Arkadaşlar, milletlerin ortaya çıkması ve milliyetçiliğin gelişmesini bir tür inanç sistemi ve dolayısıyla tanrısız bir din olarak tanımlamıştım. Şimdi neden böyle bir tanıma gittiğimi ve bunun açıklamasını nasıl yaptığımı bu videoda toparlamak istiyorum. Dinin değişik işlevleri vardır. Yani dini yalnızca bazılarının sandığı gibi insanları kandırmanın, yönlendirmenin ve böylelikle de kendine çıkar sağlamanın basit bir aracı olarak görmek doğru değil. Çünkü eğer böyle olsaydı bütün dünyada, farklı ülkelerde birbiriyle hiç ilişkisi olmayan toplumlarda bile aynı dinsel yapıların, aynı dinsel ritüellerin ortaya çıkmasını açıklayamazdık. Dolayısıyla dinin ortaya çıkması, gelişmesi ve toplumlarda bu kadar yer almasının belli maddi, psikolojik, toplumsal temelleri var. Şimdi bu temelleri göz ardı ederek dine dudak bükmek doğru bir şey değil. Nedir bu temeller? Bir kere her şeyden önce din insanlara bir anlam dünyası yaratıyor. Anlam dünyası yaratarak yersiz yurtsuz dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan doğal bir tür olmayan insanı bu bir sürekli göçebe olarak dünya üzerinde dolaşan, sürekli göç eden eski insanlara bir sığınacak bir liman oluyor. Ve böylelikle çevrelerindeki dünyaya bir anlam vermelerini ve böylelikle bir dengeye, huzura kavuşmalarını sağlıyor. Birinci dinin çıkışını kolaylaştıran ve bütün toplumlarda dini ortaya çıkartan birinci nokta bu. Yani din insanlara belli bir anlam dünyası vererek insanların o dünya içerisinde belli bir nişte, belli bir habitatta yerleşmesini ve orayla uyumlu bir yaşam sürmesini sağlıyor. İkinci olarak din insanların değişik korku ve kaygılarına mantıklı, akla yatkın çözümler ve öneriler ortaya koyarak böylelikle insanları yatıştırıyor. Yani özellikle de bazı dinsel uygulamalarda bu korkulara dinin aşırı önem vermesi ve dinsel inançların bu korkularla bütünleşmesinin anlamı budur. Ve böylelikle insanlar korkularını yenmede dinden büyük yarar sağlıyorlar. Dinin bir diğer önemli işlevi toplumsal işlevi. Özellikle bu konuyu çok ayrıntılı bir şekilde inceleyen ilk düşünürlerden birisi Durkheim'di. Durkheim biliyorsun sosyoloji biliminin kurucularındandır ve Durkheim dinin aslında insan topluluklarının kendilerine tapınmalarının, kendilerini bütünleştirme ve istikrarlı bir biçimde sürdürmelerinin bir biçimi olarak önem kazandığını söylemişti. Ve Durkheim'e göre dinde önemli olan aslında içerik değil, biçimdi. Çünkü din sayesinde insanlar belli ritüelleri, belli toplu hareketleri, birlikte ibadet etmeyi ya da aynı yerlere giderek tapınmayı ya da aynı ritüelleri uygulamayı benimseyerek bu şekliyle birbirlerine bir dayanışma geliştiriyorlar ve dolayısıyla bu anlamıyla da din toplumları bir arada tutan birleştirici unsurlardan birisi olarak gözüküyor. Zaten böyle olduğu için biçimleri ve ritüelleri, inanç sistemleri, ilkeleri çok farklı olsa da dünyanın her köşesinde, her toplulukta dinsel yapılar, dinsel inanç sistemleri ve onlara bağlı uygulamalar boy vermiş durumda. Bütün bunların yanı sıra özellikle Neolitik devrimden sonra insan topluluklarında üretim artışının sağlanması ve tabakalaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte belli bölünmelerin ortaya çıkmasıyla birlikte yani yöneten, yöneticiden, ezen, ezilen ayrımının ortaya çıkmasıyla birlikte dinin ve dinsel yapıların yöneticiler tarafından bilinçli bir biçimde kullanılması var. Bunun da evrensel bir olgu olduğunu biliyoruz. Yani yöneticiler ne yapıyorlar? Bir önceki videoda anlatmaya çalışmıştım. Örneğin insanları belli eski hominin eşitlikçiliğe uygun toplumsal yapının yerine yeni bir yapının yani
birilerinin birilerine bağlı olduğu ya da birilerinin ayrıcalıklı olduğu bir toplumsal sistemi geniş kitlelere benimsetebilmek için dinden yararlanıyorlar ve bunu da yaparken ilk başta özellikle belli bilimsel, pratik bazı bilgileri kendi tekellerine alarak zaman içerisinde bu bilgileri kendilerine ilahi, bilinmeyen, doğaüstü bir gücün verdiğini söyleyerek kendilerinin diğerlerinden farklı olduklarını ortaya koymaya çalışıyorlar ve böylelikle toplumlarda sıradan insanlardan farklı olan din adamları sınıfı diye bir sınıf ortaya çıkıyor. Başlangıçta bu din adamları sınıfı, örneğin şamanlar ya da şamanlar biçiminde, yani şamana benzer bir biçimde toplumun dinsel pratiklerini sürdüren kişiler aynı zamanda toplumun yöneticileriydiler. Ama zaman içerisinde topluluklar geliştikçe, birbirinden ayrı toplulukların birbirleriyle güç mücadeleleri arttıkça bu işler yalnızca şamanların ya da şaman rolü oynayan din adamlarının insanları yönlendirmesiyle sürdürülebilir olmaktan çıktı. Bu sefer işin içerisine savaş ve savaş yöntemlerini uygulayan, başarıyla uygulayan askeri yöneticiler çıktı. Askeri yöneticilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu yöneticiler bir süre sonra din adamlarının, şamanların işbirliği içerisinde onlara belli ayrıcalıklar tanıyarak ama onlar sayesinde kendi meşruiyetlerini artırarak toplumlar üzerindeki egemenliklerini sürdürmeye çalıştılar. Ve böylelikle ne olmuş oldu? Böylelikle toplumlarda soyluluk diye bir olay ortaya çıktı. Yani şimdi soylu demek ne demek? Soylular örneğin Batı literatüründe mavi kanlı olarak geçer. Yani Tanrı'nın doğrudan temsilcisi olarak bu insanların kanları bile farklıdır. Dolayısıyla soylu birisine el kaldırmak, onu öldürmek bağışlanmaz bir günahtı. Ve dolayısıyla soyluluk toplumun üstünde bir kaymak tabaka olarak aynı zamanda toplumu yöneten kişilerin bulunduğu ayrıcalıklı bir tabaka haline geldi. Şimdi bu soyluluk Batı'da ne kadar önemliyse Doğu'da ve dünyanın her yerinde de öyleydi. Örneğin eski Türkleri düşünün. Eski Türklerde Kişioğlu'nun üzerine Tanrı, yani Gök Tanrı, insanları, yani diyelim işte Kaan olan kişileri atıyor ve dolayısıyla onlar direkt Tanrı'nın temsilcisi insanlar. Gökyük yazıtlarının başlarında bu durum çok net bir biçimde ifade edilir. Yani üstte gök, altta kara yer varken ikisi arasına Kişioğlu Kaan olarak atanmış, Gök Tanrı atalarımı işte Türklerin üzerine Kaan olarak atamışlardır diyor. Soyluların bulunması geleni Orta Asya toplumlarında öylesine belirgin ki bu topluluklarda yöneticilik yalnızca belli kutsal soylardan gelen kişilere atfedilen bir özellik haline geliyor. Yani ne oluyor? Örneğin Türkler söz konusu olduğunda diyelim Aşena soyu var. Aşena soyundan gelenler ancak Türklerde yönetici olabilirler. Onun dışında sıradan bir insanın gelip de Kaan olması, yönetici olması mümkün değil. Çünkü o Tanrı'nın soyundan, direkt Tanrılıktan gelmemişler. Şimdi bunun yansımalarını diyelim sonraki Türk tarihinde sayısız kez görüyoruz. Örneğin diyelim Osmanlılar. Osmanlılar iktidara geldikten sonra kendilerine meşruiyet sağlayabilmek için önceleri ilk yaptıkları iş kendilerini Oğuz Kağan nesline dayandırmak ve Oğuz Kağan'ın en büyük oğlu Kayı'nın soyundan geldiklerini öne sürmekti. Yani Osmanlıların Kayı boyundan gelip gelmedikleri tartışmalı. Yani buna ilişkin somut bir bilgi, belge, hiçbir şey yok. Ama ne oluyor? Özellikle de 2. Murat döneminde başlayan yoğun bir ideolojik çabayla birlikte Osmanlılar bir şecere çıkartıyorlar ve bu şecereyle kendilerini işte Kayı boyundan geldiklerini söylüyorlar. Yani Oğuz Kağan'ın en büyük oğlunun
boyundan geldiklerini söylüyorlar. Şimdi peki Osmanlılar'da bu dinsel inancın izlerini biz başka nerede görüyoruz? Örneğin Osmanlılar'da padişah olmak için Osmanlı soyundan gelmek zorunlu ve zorunlu bir koşuldu. Yani bu soydan gelmeyenlerin toplumu yönetmesi mümkün değildi. Şimdi durum böyle olduğu için ve özellikle de eski Türk devletlerinde yöneticiler sürekli olarak kendi kazandıkları ülkeyi oğulları arasında böldükleri için eski Türk toplumlarında devletler çok kolay bir biçimde bölünebiliyor ve güçten düşüyorlardı. Bizans'tan etkilenen Osmanlılar bu geleneği halletmek için, yani böylesi bir kaçınılmaz sonu engellemek için örneğin kardeş katli diye bir yasa çıkardılar. Bu yasaya göre iktidara geçen en güçlü oğul Kaan olduktan sonra ya da padişah olduktan sonra nizam-ı alem için, yani dünya düzenini sağlamak için diğer kardeşlerini öldürebilirdi. Böylesi bir istisnai hüküm verildi ve bu hüküm aslında Osmanlılar bunu Bizanslılardan almışlardı. Çünkü Bizanslılar da aynı kaygılarla, yani taht kavgalarının önüne geçebilmek için Bizans'taki uygulama şöyleydi. Bizans'ta iktidara geçen imparator tahta hak iddia edebilecek kardeşlerini ve amcalarını, amca çocuklarını gözlerine mil çektirerek Prens adalarına sürgün ediyordu. Yani orada onlara belli hizmetkarlar falan ayrılıyor. O kişiler öldürülmeden ama gözleri kör bir biçimde, yani iktidara gelme olanakları elinden alınmış bir biçimde burada hayatlarını sürdürüyorlardı. Bizanslarda böyle bir uygulama vardı. Şimdi bu uygulamadan etkilenen Osmanlılar bunu bir adım ileriye taşıyarak, yani kardeşlerin gözlerini, çünkü göçebe oldukları için ve bir adalar gibi bir olanakları olmadığı için, yani göçebe bir toplumda bir kardeşin gözlerine mil çektikten sonra onu belli bir yere hapsetmek, orada sürekli kontrol altında tutmak, bunlar çok zahmetli işler. Dolayısıyla Osmanlılar daha pratik bir çözüm buldular ve tahta çıkan kişinin diğer kardeşlerini öldürmesini ona helal kıldılar ki isimleri karıştırmış olabilirim ama ya 4. Mehmet ya da Avcı Mehmet miydi bilmiyorum ki. Bir tanesi tahta çıktığında, Osmanlı padişahlarından birisi tahta çıktığında 21 tane kardeşini öldürdü. Yani aynı gecede tahta çıktığı gün saraydan, Topkapı Sarayı'ndan 21 tane tabut çıktı. 21 erkek kardeşini öldürdü. Kızlara zaten dokunulmuyordu ama kızlara dokunulmaması Osmanlıların bu yönde birçok vicdanlı, iyi uygulamalar sahip oldukları anlamına gelmiyorlardı. Kızların da doğan erkek çocuklarını daha doğar doğmaz öldürüyorlardı. Bunu da pratik bir yöntemle çocuğun göbek bağını bağlamayarak yapıyorlardı. Dolayısıyla Osmanlılar'da örneğin padişahların kız kardeşlerinin çocukları, doğan çocuklarından erkek olanlar göbek bağları bağlanmayarak doğal olarak öldürüyor. Yani bunların tahta hak iddia etmelerini engellemek içindi. Dolayısıyla bu durumu daha da pekiştirmek için Osmanlılar'da Türk'le evlenmek yasaktı. Yani Osmanlı padişahları hiçbir zaman bir Türk kadınla evlenmiyorlardı. Çünkü Türk kadınla evlendikleri zaman o kadının soyundan gelenlerin de padişahlıkta hak iddia edebileceğini ve dolayısıyla onların da soylu olduğunu iddia edebilecekleri için devletin bekası açısından bir tehdit olabilirdi. Bu nedenle Osmanlı padişahları hep gayrimüslim kadınlarla yaptılar. Dolayısıyla tarihimizdeki ünlü bütün Osmanlı eşleri ve ünlü sultanların hepsi gayrimüslimdir. Yani örneğin diyelim işte Hürrem Sultan, Safiye Sultan, işte Kösem Sultan, bunların hiçbirisi Türk değildir. Yani padişahlar içerisinde bir Türk kadınla evlenmeye kalkışan bir tek kişi vardır. O da Genç Osman'dı. Genç Osman'ın zaten öldürülmesinin iki nedeni vardı. Birincisi
Türk bir kadınla evlenmişti. Böylelikle kurulmuş Osmanlı düzenine bir tehdit oluşturmuştu. İkincisi de hacca gitmeye kalkmıştı. Yani hacca giderek yani devletin güvenliğini bu şekliyle de bir tehlikeye atmıştı. Ve dolayısıyla bu iki bağışlanmaz günah nedeniyle genç Osman korkunç bir biçimde Yedikule zindanlarında öldürüldü, boğduruldu yani. Öldürmeden önce de ona değişik işkencelerde falan bulunuldu. Fakat bu bir istisnadır yani Osmanlı düzeninde genç Osman örneği istisnadır. Bunun dışında Osmanlı padişahlarının hiçbirisi ne Türk bir kadınla evlenmiştir ne de hacca falan gitmeye kalkmamışlardır. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir dizi vardı. O dizide bu konu çok böyle dramatik biçimde işlenmişti. Kanuni'nin oğlu Mustafa'nın öldürülme sahnesi vardır. Öldürülme sahnesinde işte dilsizler yani sağır ve dilsiz olan korumalar işte şehzadenin üstüne atlıyorlar ve onu boğuyorlar. Boğmak zorundalar. Yani normalde kılıçla, baltayla, şunla bunla saldırıp öldüremiyorlar. Mutlaka boğmaları gerekiyor. Neden boğmaları gerekiyor? Çünkü o padişahın oğlu olduğu için, soylu bir insan olduğu için onun kanı tanrılar nezdinde tanrısal bir soydan geldiği için bu kanın toprağa dökülmesi çok büyük bir günah ve bağışlanmaz bir suçtur. Dolayısıyla bu nedenle e, şehzadelerin ya da tahta hak iddia eden yöneticilerin öldürülmesi kesinlikle yasaktır. Onları ancak boğdurulabilirdi. Boğdurduğun zaman kanı dökülmemiş oluyor. Böylelikle de bir çıkış yolu bulunmuş oluyor. Şimdi bu o kadar böyle titizlikle ve e, inatla uygulanan bir uygulamadır ki örneğin Beyazıt Timur'a yenilip esir düştükten ve öldükten sonra Osmanlı Devleti'ndeki Fetret Devrimini mutlaka duymuşsunuzdur. Fetret Devriminde Beyazıt'ın 4 oğlu birbirleriyle mücadele ederek padişah olmaya çalıştılar ve sonuçta en kurnaz, en işbiliri olan 1. Mehmet denilen Çelebi diğer 3 kardeşini öldürterek padişah oldu. Ama aslında Çelebi Mehmet diğer kardeşlerinin 3'ünü öldürmedi. 2'sini öldürttü. Fakat kardeşlerden birisi Çelebi Mehmet'e yenildikten sonra kaçarken köylüler bunu yakaladılar ve Çelebi Mehmet'e yani sultana yaranmak için de kardeşini öldürdüler. Bunun üzerine bunu öğrenen padişah yani Çelebi Mehmet kardeşini öldüren köylülerin hepsini idam ettirdi. Çünkü kardeşimle bir taht mücadelesi veriyor olabilirim. Ben onu yakaladığım zaman boğdurtabilirim de. Yani benim onu öldürme hakkım var ama size ne oluyor? Siz benim kardeşimi nasıl öldürürsünüz? Diyerek yani Osmanlı soyundan birinin ne kadar önemli olduğunu göstermek için kardeşini öldürten köylüleri idam ettirdi. Şimdi bu ne kadar önemli bir olay olduğunu bunun Avrupa ve dünyadaki bütün uygulamalara bakarak görebilirsiniz. Yani örneğin Avrupa'da da Avrupa'nın başında Avrupa'yı yöneten birkaç tane büyük hanedan vardır. İşte Hohenzollern. Bu büyük ailelerin üyeleri Avrupa'daki değişik devletlerin başına yönetici olarak yalnızca bunlar atanmışlar. Büyük Fransız devrimine, milletlerin ortaya çıkması sürecine gelene kadar Avrupa'daki bütün devletlerin başındaki krallar aynı birkaç tane büyük soylu ailenin üyeleridir. Bunun nedeni neydi? Bunun nedeni işte videonun başında anlattığım gibi özellikle dinsel ideoloji ve dinsel inançların toplumlar tabakalaştıkça ve ezilen, yönetilen ayrımı ortaya çıktıktan sonra toplumların yönetilmesinde yönetici sınıfların dinsel sınıflarla girdikleri ittifakın doğal bir sonucu. Yani din adamları yönetici insanların kutsal kişiler oldukları için toplumu yönetmeye yalnızca onların hakkının olduğunu teslim ediyorlar. Krallara, yöneticilere tahtı giydirip bellerine kuşağı bağlayan din adamları oluyor. Yani bu kutsal kişiler. Bunlar geçmişte bir dönem örneğin Fransa'nın Reims bölgesinin piskoposu oluyordu. Daha sonra ise bu evrensel bir biçimde bütün Avrupa'da geçerli olmak üzere Vatikan'daki papa olmaya başladı.
Yani Papa gelip size tacını giyden sizin hükümdarlığınız onaylanmıyordu. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin, ister Çin'e gidin, ister Japonya'ya gidin, bütün ülkelerde yöneticiler aynı zamanda kutsal insanlardır. Kutsal insanlar oldukları için de din ile yönetim işlerinin bütünleşmesi bu biçimde sağlanmıştır. Şimdi millet inancının ortaya çıkmasıyla birlikte bu inanç aslında sarsılmaya başlandı. Yani dinler, milletlerin ortaya çıkması aslında din dışı bir laik gelişme gibi başladı. Fakat bu gelişmenin ayrıntıları ve bunun yol açtığı sonuçları bir sonraki videoda anlatmak durumundayım. Çünkü bu videonun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, destekleyen, eleştiren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.